Evet dostlar, hoş geldiniz. Sizden başlayacağım videoyu dinleyip kendinize bir şeyler katmanızdır. Çünkü biz bunları çekerken zaman, enerji, para, motivasyon her şeyden biraz harcıyoruz. O yüzden anlatacağımız tecrübeleri, deneyimleri kendi hayatınızda biraz faydasını sağlayacak forma getirmeniz. Tabii bunları hayatınıza entegre etmeniz için gereken şey başta sabır. Sabır olmazsa dediğim gibi shortlarda gezip 30 saniyelik, 15 saniyelik videoları bile imkan olsa atlatacak bir karaktere bürünürsünüz. Bu da tabii ki uzun yollu işlerde, projelerde en son istenecek şeydir. Hayatınızda önünüze bol bol sorun olarak çıkar. Şimdi arkadaşlar, bugüne kadar birçok projede kazandığımız deneyimleri burada sizinle paylaşmaya niyet ettik. İlk videomuz bu video olacak. Uzun videolardan, teknik bilgi açısından. Umarım faydalı olur. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar, birçok projede kullanılan en uygun motorlardan biri fırçasız DC motorlar. Arkadaşlar, bu motorları tercih ederken birçok şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde yaptığınız proje mali kayıplar yaşatabilir size. En önemlisi ileriki aşamalarda çok problem ortaya çıkartacak bir ürün haline döner. Bu da tabii ki güveni sarsar. Bu dediklerimi piyasada olan büyüklerimiz, abilerimiz daha iyi anlayacaktır. Güven paradan önce gelir. Şimdi arkadaşlar, burada başlamadan önce bir motor nasıl çalışırla ilgili ufak bir bilgi vermek istiyorum. Normal bildiğiniz gibi arkadaşlar, DC motorlar, elektrikli motorların temel bir çalışma prensibi vardır. Asenkron motorları, buradan da birkaç motor tipini eledikten sonra genel manada manyetik alanın etkileşimiyle çalışırlar. Şimdi burada aynı kutupları birbirine dönük 2 adet neodymium mıknatısımız var. Burada aynı kutupla karşı karşıya geldikleri için arkadaşlar, tabii ki bildiğiniz gibi bunu ittiğim zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar, diğeri de ona uzaklaşıyor. Eğer ben birinin kutbunu değiştirdiğim zaman, bunu döndürerek yapıyorum, bu sefer de birbirine çekmek suretiyle bir hareket meydana getiriyorlar. Şimdi buradaki temel gördüğünüz bu olay aslında bir motorun, özellikle DC motorların temel çalışma prensibi. Bir bilgi daha verelim. Bunları da gösterelim. Şimdi arkadaşlar, bir metal iletkinin üstünde belli turda bakır kablo sardığımızda ve bunun içinden bir akım geçirdiğimiz zaman buradaki iletkenimiz mıknatıslanma eğilimine giriyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey, iletken olan kablonun üstünde bir izolasyon malzemesi olması. Şimdi buradaki arkadaşlar gördüğünüz sargılarda halihazırda izolasyonla geliyor. Bu önemli bir bilgi. Çünkü normal bu gördüğünüz bakır kablonun içerisindeki bakır teller izole olarak gelmiyor. Dış kablonunda bir izolasyonu var. Yalnız içteki teller iletken halde. Ama şimdi göstereceğim bu tel gördüğünüz gibi arkadaşlar emaye kaplı tel diye geçiyor arkadaşlar. Bunların motor sargılarında, işte manyetik alan ihtiyacı olan elektromıknatıslarda, bu gibi projelerde bolca görürsünüz. Burada da arkadaşlar yine aynı türden bir telimiz var. Bu bakır teller üstü kaplı, izole edilmiş. Yani elektriği iletmiyorlar. Bunlar ise elektriği yan yana iletiyorlar. Bunların yüzeylerinde elektriğe teması açık. Yani birbirine elektriği paylaşabiliyorlar. Burada ise arkadaşlar bu malzemeler aslında üstü buradaki izole olan malzeme gibi kaplı. Ama buradaki amaç nedir arkadaşlar? Siz bu kabloyu alıp da burada 500 tur saramazsınız. Çünkü neden? Bu izolasyon malzemesi çok kalın olduğu için bu ister istemez arkadaşlar ciddi bir hacme ihtiyaç duyacak. Burada ise biz bunu özellikle ince bir kaplama şeklinde yaptığımız zaman bu telin üstünde bir izole etmiş oluyoruz. Sonra bunu yüksek adet buraya sardığımız zaman, gerekli voltaj ve akım uyguladığımız zaman bunun bir manyetik alan meydana getirdiğini göreceğiz. Şimdi arkadaşlar, bunu test etmek için hemen bir plaka koyalım buraya ve güç kaynağımız yardımıyla bu sisteme bir enerji verelim. Bu enerji vermeden önce de şu konnektörlerimizi bağlayalım ki bu işler bizim için daha kolay olsun. Şu an bağlantılarımı yaptım. Güç kaynağım şu an kapalı durumda, basıyorum, açtım. Şu an bakıyoruz arkadaşlar, bir normalde aslında burada bir manyetik alan oluşmuş vaziyette ama güçlendirecek, odaklayacak bir metal nüvesi yok. Gördüğünüz gibi çekim yok gibi gözüküyor. Şu an güç kaynağıma dokunmadan içerisine metal bir parça koyuyorum. Saç, bunlar içerisinde plaka diye geçiyor. Plaka eklenmiş bir şekilde. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi ciddi bir kuvvet uygulamama rağmen koparamıyor. Bu manyetik alan ne oldu arkadaşlar? Metal malzeme içerisindeki elektronların üstünde bir etki oluşturdu. Bu elektronların spin yönleri düzenli hale girdi ve bu da bir mıknatıs gibi davrandı. Tabi arkadaşlar, bu kalıcı bir şey değil. Ben bunu çektiğim zaman bağlantının bir tanesini, şu an mıknatıs özelliğini kaybetti. Bağladığım zaman, örnek vermek gerekirse, mesela şu an ürünümü kaldırmıyor. Gördüğünüz gibi. Şurada az bir çekim var ama o da uzun süre manyetik alana maruz kaldığı için biraz çekme özelliği kazandı. Ama tabii ki ürünü komple kaldıracak kadar değil. Ben buna bağlantıyı tekrardan gerçekleştirdim. Dokunuyorum. Gördüğünüz gibi hareket meydana geliyor. Arkadaşlar, tabii ki bunun kupu var. Eğer ben buradaki bağlantıları değiştirdiğim zaman N ve S olan mıknatıs kutupları yer değiştirecek. Bu bizim ne işimize yarıyor? Burada çok kolay bir şekilde elle çevirmeden sadece buradaki voltaj yönlerini değiştirdiğimiz zaman burada biz kutbu değiştirebiliyoruz. Bu da bize
bize hareket sağlayacak olan etkiyi meydana getiriyor. Bu iki kavramı anladığımıza göre yani mıknatısların aynı kutupların birbirine ittiğini, zıt kutuplarının birbirini çektiğini ve bir metalin etrafına belli bir adet sarım yapıldığı zaman bu sargıyla beraber buna akım verildiği zaman burada bir elektromıknatıs oluşturabildiğimizi biliyoruz. Şimdi bu iki bilgiyi birleştireceğiz arkadaşlar. Burada sizler için açıklayıcı olması sağlamak için anlattığımız konuları güzel bir motor şasisi hazırladık. Burada arkadaşlar dikkat edin. Bu dönen kısım olan statorda belli bir adet sargılar görüyoruz. Bu sargılar da gene aynı arkadaşlar. Buradakiler izolasyonlu malzeme. Burada bu saclara belli farklı kombinasyonlarla sarılmış vaziyette. Ben bunlara elektrik akımı fırçalar üzerinden sağladığım zaman buradaki plakalar manyetik alana maruz kalıyor ve bu da kendisinin mıknatıs gibi davranmasına sebep oluyor. Şimdi bunu hemen test edelim. Hemen güç kaynağımızı akım miktarını ayarlamış vaziyette. Umarım çok yüksek akım yoktur diye ümit ediyoruz. Tekrar testini yapalım. 2 amper. Tamam. Sorun çıkarmaz diye düşünüyorum. Şu an ne oldu arkadaşlar? Plakamız zayıf da olsa bir çekme yapıyor arkadaşlar. Şimdi biz bunu biraz daha arttıralım. Hatta şöyle biraz arttıralım akım miktarını. Evet. Şu an daha çok anlaşılıyor. Görüyorsunuz. Evet. Çekelim. Şimdi normalde bu hareket halinde olmadığı için arkadaşlar ben bunu devamlı bir şekilde beslemek istemiyorum. Çünkü sargıları soğutacak bir hareketimiz yok. Bu da zaten başlıca problemlere sebep oldu. Dokundum. Çekiyor. Bakın. Bak bıraktığım an teması kestiğim an gördüğünüz gibi bak. Görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burayı öyle bir kombinasyonla sarıyoruz ki şimdi bunun dışarısına bir sabit mıknatıs yaklaştırdığımız zaman bununla etkileşime giriyor. Şimdi ben dokunuyorum. Bakın bir hareket aldım farkındaysanız. Bakın ne yapıyor? Bir tepki veriyor bize. Tabii bu şu anki akım miktarı yeterli değil. Ben akım miktarını arttırdığım zaman burada bir devamlı bir hareket alacağım. Çünkü burada sistemde biraz sürtünme sorunlarımız var. Bakın dokunduğum zaman hareket alıyorum. İkinci mıknatısı yanına getiriyorum. Gördüğünüz gibi çok daha bu etki yükseliyor. İki sabit mıknatısımız ortadaki rotorumuz da elektromıknatıs gibi davranıp birbiri tarafından etkileşime giriyorlar. Bu etkileşim sonucunda arkadaşlar biz devamlı bitmeyen bir hareket alıyoruz. Bunun detaylarına uzun uzun girerim ama şu an konumuzu biraz dağıtır diye girmiyorum. Şu an temel olarak bir fırçalı DC motorun nasıl çalıştığını size anlattığımı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bir piyasadan motor aldığımızda buradaki sorunlardan temellerini size ifade etmek istiyorum. Normalde arkadaşlar buradaki sargılar belki çok yüksek akımlara dayanacak kalınlıkta değil. Ama sistem kendini sürekli döndürdüğü için ne oluyor arkadaşlar? Sargılarımız kendine bir hareketle soğutma eğilimine giriyor. Eğer ben motoru dönmesi gereken devrin aşağısına çekecek kadar yük uygularsam bu da ne olacak arkadaşlar? Motorumuzun üstündeki aktif soğutmayı önlemiş olacağız. Çünkü kendi etrafında dönme miktarı azalacağı için otomatik olarak sargılardaki soğutma miktarı azalacak ve ısı yükselecek. Biz bir noktadan sonra bu sargının üstündeki kaplamayı kaldıracak arkadaşlar. Bu sefer kablolar birbirine temas ettiği için bu istemediğimiz bir şey ve motorumuz yandı diyeceğiz sonuç olarak. Şimdi arkadaşlar bu sargılar belli bir sıcaklığa kadar dayanabiliyorlar demiştik. Şimdi bunları hemen sizlerle beraber test edelim. Şimdi ben bunu tuttum. Bu arada ben şu iki ucunu video uzamasın diye bakın renkleri farklı. Bunların üstüne video uzamasın diye kazıdım. Bir de bu ucu kazıdım. Şimdi arkadaşlar bunlara böyle bir akım vereceğiz. Tabii önce amperimizi düşürelim ki aniden bir problemle karşılaşmayalım. Şimdi geldim. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şu an ikisi şurada temas ettiğini düşünüyorum. Hatta şöyle etrafına sarayım. Daha iyi temas yüzeyini arttıralım. Zaten temas ediyordur. Akımı biraz arttırıyorum. Evet hemen tepkiyi aldık. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 amper veriyoruz. Yaklaşık yani buradaki voltaj tabii düşük vaziyette biz amperi yükseltmeye devam edeceğiz. Ta ki bu sargı üstündeki izolasyonu kaldırana kadar. Biz amperi yükselteceğiz. Şimdi arkadaşlar 4 amper, 5 amper yükseliyoruz. 6 amper, 7 amper, 8 amper. Birazdan arkadaşlar ısı yükseldiği için normalde arkadaşlar ısıya dayanıklı olan bir izole kablo. Çünkü biz bunu özellikle ısıya dayanıklılardan tercih ettik alırken. Yaklaşık 200 dereceye kadar üstündeki izolasyon rahat çalışabileceğini söylüyorlardı. Şimdi biz yükseltiyoruz. 9 ampere çıktık. 10 ampere geldik. İster istemez şimdi birazdan dumanlar çıktığını görüyorsunuz zaten. Bakın ne oldu? İzolasyonu yandı. İzolasyon şu an kalktığı için motora saracağımız bu sargı şu an işlevini kaybetti. Gördüğünüz sarı olan turuncuya benzer kablo şu an simsiyah oldu. Şimdi arkadaşlar bu gerekli soğutma yapılmazsa bu motorun karşılaşacağı bir durum. Şimdi bu sorunun kaynaklarından bazılarını size ifade etmek istiyorum. Çünkü başımıza geldi ve bu bizi canımızı sıktı yani. Sizin de en azından tecrübeyi bedel ödemeden kazanmanızı istiyoruz. Soğutma için önemli olan şeylerden birinden bahsettik. Neydi? Bunun kendi halinde dönerken kendini
kendisini soğutması zaten bunun bir avantajı. Gereksiz yani taşıyabileceğinden fazla yük yüklediğiniz zaman da sargılar kendisini bu durumda soğutamayacak ve problem büyüyecek. En sonunda sargılar yanacak ve motorunuz zarar görecek. Tabii bir sonraki problem, motorunuz gene sıcak çalıştı. Kendi gene soğutamadı. Ne olacak arkadaşlar? Bu mıknatıslar, sabit mıknatıslarımız ısıya duyarlı. Normal bir neodymium mıknatısı aldığınız zaman modeline göre değişmekle birlikte sitenin içine girdiğiniz zaman arkadaşlar çalışma sıcaklık değerleri yazar. Ortalama 80-85 dereceler olarak gösterir. Yani siz bu sıcaklık değerlerinin üstüne çıkarsanız vaat edilen performans ciddi anlamda düşecektir. Hatta tamamen çekmesi bile imkansız hale gelecek. Yani çekme kuvvetini kaybedecek özelliğini. Şimdi arkadaşlar bu ne demek oluyor bizim için? Bu aslında çok ciddi bir şey. Farkında olmadan motoru bozmasanız dahi yüksek sıcaklık şartlarında çalıştığı zaman motordaki tork değerleri düşecek. Yani döndürme kuvvetimizden çok ciddi anlamda kayıplar yaşayacağız. Şimdi size bir motor daha örnek göstereceğim. Normalde arkadaşlar piyasada belki güzel marka motorlardan özellikle şu öndeki dişli kutusu sayesinde yüksek torklu görevlerde güzel bir sonuç alabiliyoruz. Yalnız üretici şirketimiz ne yapmış? Arkada fan koymamış arkadaşlar. Fan dediğimiz şey turun iç sargısının üstünde ekstra olarak bulunan, şurada göstereyim size başka bir modelden. Gördüğünüz gibi değirmen çarklarına benziyor. Genelde matkap motorlarında standart olarak özellikle tercih edilir. Çünkü matkap motoru zaten torklu bir alanda iş yaptığı için, tork ihtiyacı olan, döndürme kuvvetine ihtiyaç bulunan alanlarda iş yaptığı için özellikle ekstra soğutmayı daha iyi seviyelere çıkarmak için arkadaşlar bu çarkı koymak zorunda. Yani bu fanı koymak zorunda. Şimdi buradaki arkadaşlar piyasadaki fiyatı düşürmek için, yani şurada aynı motor bu arada arkadaşlar. Bu motorların modelleri aynı, 775 diye geçiyor ama bunun fansız olan modeline koymuşlar. Ama işimiz tork işi. İhtiyacımız olan yer torklu bir alan. Bu da bize ne sonuç verdi? Bunu projemizde kullandığımız zaman bir karar aracı yapmıştık. Zaten belki yapan, projede bulunan arkadaşlar da bu videoyu izliyor olacak. Arkadaşlar motor araç hareket ederken çok ciddi ısınmalara sebebiyet verdi. Soğutması olmadığı için ve arkadaşlar sonuç olarak aracımız ilk günler çıktığı mesafede çıkamaz hale geldi. İstediğimiz manevraları ilk günler yapıyorken sonradan yapamaz hale geldi. Motorumuzu yanmadan tabii ki biz sürekli kontrol ederek bunun önüne geçtik ama motorumuz çok ciddi anlamda işimizi görmemeye başladı. Şimdi sonradan söktük motorları, komple değiştirmek zorunda kaldık. Bu da bize bir maliyet kalemi olarak geçti. Uzun vadeli bir proje olsaydı, biz teslim etmiş olsaydık çok mahcup olarak dönecekti bu bize. Yani bu çok ciddi bir şey arkadaşlar. Yapacağınız projelerde buna çok dikkat edin. Fanı konmamış 3 kuruş daha, yani buradaki plastik malzemenin değeri ne kadar? O kaç bin lira para veriyoruz. Şuraya bir plastik malzemesi olan bir motor koymuyorsunuz yani. Ondan sonra da yani birçok emek, aylarca uğraşılan projeler, verilen sözler insanları mahcup duruma getiriyor yani. Başka da bir şey değil. Ben de size bu kanalda bu gibi durumlarda sizi uyarmak için özellikle video çekmek istedim. Çünkü bunların detaylarını söyleyen çok da bir kanala rastlamadım. Arkadaşlar burada bir başka dikkat etmeniz gereken durumda, motoru da gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim rotorumuz dönerken bir yuvanın içerisinde dönüyor. Bu yuvada pirinçten yapılmış. Bunu rulmandan da kullananlar var. Siz rulmanları tercih edin özellikle. Çünkü projenizde illa yandan bir baskı veya dik olarak bir baskı uygulanacak projeler özellikle uyguluyorsanız, yani özellikle projeniz bir baskıya maruz kalacaksa yan eksenlerden, bu olmazsa olmazdır arkadaşlar. Şimdi örnek vermek gerekirse adam buraya bir kesme ağzı koyup ahşap işlerinde bunu kullanmak istiyor. Bunu arkadaşlar rulmansız seçerseniz, hatta bunun rulmanlısı bile bu aslında o kadar baskıya uygun da değil. Ama bundan her türlü daha iyi. Örnek veriyorum size. Bakın burada gördüğümüz redüktörün çıkışına bir rulman koymuşlar. Koymak zorunda zaten. Bunu koymazsa böyle bir yüke zaten dayanmaz. Yan eksen yüklerde bu pirinç malzememiz ne oluyor arkadaşlar? Bakın burada da var. Normal küçük motorlarda pirinç olması doğal bir şey. Neden? Çünkü pirinç olması uygun. Bu motor zaten yeteri kadar yüksek bir güce dayanıklı. Yani kendi klasmanında ihtiyacı olduğu baskı miktarının çok çok üstünde bir performans sağlıyor. Ama bu tip motor özellikle kullanacağınız proje çerçevesinde bunu çok dikkat etmeniz lazım. Yan kuvvetlere maruz bırakıldığında işte Dremel, gravür makineleri, mini matkap, el matkapları, bu gibi projelerde arkadaşlar bu motorlar rulmansızlara hiç uygun değil. Bir de arkadaşlar bu spindle olarak kullanmaya çalışan arkadaşlarımız oluyor. CNC yapımlarında motor ucuza kaçsın diye biraz böyle tercihlerde bulunuyorlar. Arkadaşlar dediğimiz gibi rulmansız spindle olmaz. Olursa da sağlıklı olmaz. Zaten 2 güne bozulur. Buraya kadar dinlediğiniz için arkadaşlar size teşekkür ediyorum. Bundan sonraki paylaşacağımız projelerde sizleri aramızda görmek bizi çok mutlu eder. YouTube'un içerisinde
dikkat oranı bu kadar düşmüşken gelip burada uzun bir video izleyip kendinize bir değer katmanız benim için çok önemli. Bu sistemde gerçekten bir şeyler yapmak istiyorsanız, bu sistemden doğru bir şekilde çıkmak istiyorsanız baskısından kendinize bir şeyler katmanız lazım. Kendinizi geliştirmeniz lazım. Short'un uyuşturucu niteliğindeki 30 saniyelik videolarıyla beyninizi yıpratmayın. Bu çok değerli, çok önemli. Buradaki bilgileri birçok kanalda belki öğrenebilirsiniz. Belki farklı kaynaklardan da öğrenebilirsiniz. Daha da iyi anlatan arkadaşlarımız olur. Ama size tavsiyem arkadaşlar, kendinizi geliştirmekten alıkoyan tüm unsurlardan uzaklaşın. Yani bu bence öğreneceğiniz buradaki tüm teknik bilgilerden daha kıymetli bir unsur. Zihninizi acele işten, bir şeyleri hızlı yapmaktan alıkoyun. Kendinizi sakinleştirin. Uzun videolarda kendinizi adım adım, hatta yapabiliyorsunuz uygulamalı videolar. Hani bir proje yapıldığı zaman imkanınız, maddi gücünüz varsa bunu sadece izlemekle kalmayın. Uygulamaya gayret edin. Bu tabii ki kendisini geliştirmeye çalışan özellikle genç arkadaşlarımıza yönelik olan bir yorum. Çok teşekkür ediyorum. Umarım uzun yıllar sizlere ve sizlerden güzel şeyler öğrenerek devam ederiz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.